Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Her geçen gün daha da fazla dijitalleşen dünyanın içerisinde NFT pazarının gün geçtikçe daha fazla büyüdüğünü görmekteyiz arkadaşlar. Özellikle büyük yatırımcıların ve kurumsalların bu sektör içerisine akın akın geldiğini ve bu pazar içerisindeki büyüme hacmine bağlı olarak yatırımlarını arttırdığını görmekteyiz. Buna bağlı olarak arkadaşlar önümüzdeki günlerde NFT sektöründe çok yüksek bir patlamanın, ikinci bir dalganın geleceğini düşünüyorum. Kanal olarak bu dalgadan sizlerin de faydalanabilmesi, buradaki kar marjı pastasından sizlerin de bir pay alabilmesi adına NFT sektöründe çıkmaya yakın olan ve potansiyeli çok yüksek olan projeleri incelemeye başlıyoruz arkadaşlar. Dün itibariyle NFT'de uygulanması gereken alım satım stratejileriyle ilgili detaylı bir video paylaştık. Eğer bunu izlemediyseniz ilk etapta bu videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye etmek istiyorum arkadaşlar. Daha öncesinde tıpkı Metaverse dalgasının, tıpkı AVAX, tıpkı Solana dalgasını yakaladığımız gibi şu anda zaman NFT sektörünün NFT dalgasını yakalamak olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda bugünkü videomuzda çıkacak olan yeni bir projeyi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bununla beraber bir çekiliş yapacağız. Bu projeden bizi takip eden ve videonun altına yorum bırakan arkadaşlarımız için aynı zamanda 5 adet whitelist dağıtacağız arkadaşlar. Bu sayede bu projeden NFT'lerinizi alabileceksiniz arkadaşlar. Videonun ilerleyen bölümlerinde bu çekiliş için yapmanız gereken şartları da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Peki bu projeyi değerli kılan nedir? Bu projeyle ilgili tüm detayları sizlerle beraber paylaşacağım biraz sonra. Analizlere geçmeden önce arkadaşlar tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar bir OnSea Club projesini incelemeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki son dönem içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda potansiyeli en yüksek olan NFT projelerden bir tanesi olarak bir OnSea projesinin karşımıza çıktığını belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu proje özel kılan nedir? Arkasında nasıl bir ekip var? Roadmap'i ayakları yere basan bir roadmap midir? Community'si sağlam mı? Bunları teker teker konuşacağız arkadaşlar ama ilk etapta şunu söylemek gerekir. Gerçekten buradaki çizimlere bayıldım arkadaşlar. Çok muazzam bir işçilik çıkartılmış. Belli ki fazlasıyla emek sarf edilmiş bu proje üzerinde arkadaşlar. Buradaki tasarım ekibinden de bahsedeceğim. Bunun ardından roadmap'e bakacağız arkadaşlar. Buradaki koleksiyonda hangi ürünler var? Bunları inceleyeceğiz. Çeşitli işbirlikleri de mevcut. Burada çekilişle ilgili detayları da sizlerle tekrardan konuşacağız arkadaşlar ama ilk etapta buradaki koleksiyon hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. OnSea NFT projesi şu anda dünyada ilk ve tek olarak 3 boyutlu köpek balığı koleksiyonuna sahip olan üründür arkadaşlar. Şimdi aşağı inip baktığımızda koleksiyon içerisinde toplamda 7777 tane tamamen birbirinden unik 3 boyutlu köpek balığı olduğunu görebilirsiniz. Bu köpek balıklarını birbirinden ayrıştıran toplamda 170 tane element var arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki enderlik seviyelerini birbirinden ayrıştıracak olan 5 ile 10 arasında da faktör olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu faktörler nelerdir diye soracak olursanız ilk etapta şöyle göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar background olacak, yani arka font buradaki bileşenlerden bir tanesi. İkincisi köpek balıklarının deri renkleri arkadaşlar, gözleri, ağız yapıları, diş yapıları. Yine bunun ardından sırtlarındaki yüzgeçler, dövmeleri, boyunlarındaki çeşitli aksesuarlar, arka tarafta Layer Clothing 2 olarak adlandırılan boyutlandırılmış görsel olacak arkadaşlar. Son olarak da kafalarını bulmuş oldukları şapka ve benzeri aksesuarlar aynı şekilde buradaki köpek balıkları NFT'lerin birbirinden ayrıştıracak. Bu NFT'leri daha değerli kılacak olan, enderlik skorunu artıracak olan faktörlerden bazıları olacak arkadaşlar. Şimdi projeyle ilgili birkaç tane daha detay paylaşmak istiyorum size. Bakın şöyle aşağı inip baktığımızda roadmap'i göreceğiz arkadaşlar. Roadmap'e baktığımızda burada planlanmış olan adımların açıklıkla ve şeffaflık içerisinde sunulduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz sonra bu detaylara da değineceğiz. Açıkçası buradaki roadmap'in proje için pozitif bir özellik taşıdığını söyleyebilirim. Açık ve net bir şekilde buradaki bütün adımlar teker teker paylaşılmış arkadaşlar. Projeyi ön plana çıkartan bir diğer özellik ise arkadaşlar buradaki tasarım ekibinden biraz bahsetmek istiyorum size. Tasarımın arkasında Fransız bir ekip var arkadaşlar. Burada tasarım için çok yüksek bir bütçe ayrılmış. Dolayısıyla buradaki çalışmanın her bir tanesinin yüksek bir emek ve yüksek bir kalitede çıktılar elde edildiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde proje Ethereum ağı üzerinde yer almakta arkadaşlar. Buradaki her bir NFT ERC721 token'ı olarak sistem üzerinde tutulacaktır arkadaşlar. Projeyi öne çıkartan bir diğer özellik ise arkadaşlar buradaki community'ye çok fazla destek verilmesi, community'nin çok ön planında tutulmasıdır. Örnek vermek gerekirse NFT tutan herkese arkadaşlar belirli periyotlar içerisinde farklı hediyeler verecek. Bu hediyelerden bazıları farklı ülkelere seyahat biletleri olacak. Bunun ardından çeşitli lüks eşyalar da vardır arkadaşlar. Örnek vermek
gerekirse burada görmüş olduğunuz saatlerden bir tanesi arkadaşlar $13.500 değerinde olan bu ürünü yine community tarafına dağıtılacaktır. Dolayısıyla burada çekilişe katılmanız durumunda bu saati kazanma şansınızda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki diğer detayları konuşmaya arkadaşlar. Roadmap'in ikinci adımına baktığımızda arkadaşlar toplamda 1500 tane whitelist olacak arkadaşlar. Bu 1500 tane whitelist'ten 5 tanesi bizim topluluk için ayrılmış durumdadır arkadaşlar. Biraz sonra bu çekilişe katılmak için neler yapmanız gerektiğiyle ilgili detaylı bilgiyi paylaşacağım. Yine biraz daha aşağı indiğimizde roadmap üzerinde şunu da göreceksiniz arkadaşlar. Proje ekibinin sosyal yardım kuruluşlarıyla beraber çalışıyor olması arkadaşlar bu projeyi uzun soluklu yapan önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ekibe baktığımızda alanında uzman olan bir kadrodan oluştuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Tasarım koltuğunda Fransız bir ekibin yer alması açıkçası projeyi öne çıkartan bir diğer özellik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Koleksiyondaki birkaç tane ürünü de göstermek istiyorum size. Bakın bunlardan bir tanesi koleksiyonda yer alacak olan üründür arkadaşlar. Bir diğeri Superman temalı bir ürünle çalışmışlar. Farklı konseptleri var arkadaşlar. Dolayısıyla farklı komünitelere, farklı kişilere ulaşacaklarını, buna bağlı olarak da projenin üzerinde ilerleyen dönemlerde fiyatta pozitif bir etkinin yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Peki bir NFT projesini iyi yapan asıl ana faktörler nelerdi arkadaşlar? Dünkü videoda paylaşmıştım. Birincisi Discord ve Twitter üzerinde sağlam bir komüniteye ulaşmış olması, bu komünitenin devamlı olarak paylaşımlar içerisinde bulunmasıydı arkadaşlar. Şimdi Discord üzerinden baktığımızda community'nin şu anda 18.000 kişiye ulaştığını görebilirsiniz. Yine ardından Twitter üzerinde 4.200'e yakın takipçileri var arkadaşlar ki bu da açıkçası Kasım 2021 tarihinde kurulmuş olmasına rağmen projenin gerçekten hızlı bir şekilde büyüdüklerinin bir göstergesidir arkadaşlar. Yine aynı şekilde Discord üzerinden baktığımızda burada devamlı olarak bir etkileşimin olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir süredir projeyi takip ediyorum. Örnek vermek gerekirse dün akşam arkadaşlar burada DJ etkinliği söz konusu. Discord üzerinden canlı bir şekilde müzik paylaşımları ve benzeri sohbetlerin de olması açıkçası buradaki community'nin canlılığının bir göstergesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim projenin mint edilme tarihi nedir? Nasıl bir fiyattan çıkacak arkadaşlar? Projenin mint tarihi 16 Mart 2022 olacak. Toplamda 7777 tane birbirinden unique NFT'ler var arkadaşlar. Köpek balığı NFT'leri. Bunların 1500 tanesi whitelist'e alınacak. Yani en düşük taban fiyattan alınacak arkadaşlar. Bunların 5 tanesi de bizim için ayrılmış durumda. Şimdi gelelim en önemli kısma. Buradaki projeden whitelist nasıl kazanabilirsiniz? Çekilişe katılmak için neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Birincisi YouTube'da videonun altına yorum bırakıp videoyu beğenip abone değilseniz abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. İkincisi Twitter üzerinden videoyu paylaşır paylaşmaz bir post bırakacağım. Bu postta yer alan adımları uygulamanız gerekiyor. Birinci adım arkadaşlar Twitter üzerinden beni ve Voz Club projesini takip etmek. İkincisi bırakmış olduğum Discord grup linkine katılmanız arkadaşlar. Üçüncüsü de postu like edip retweet yapmanız. Bunun sonucunda 15 Mart tarihinde çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bu çekilişte kazanan 5 arkadaşımızdan MetaMask Ethereum adreslerini isteyeceğiz. Bu adresleri de arkadaşlar projenin yetkilileriyle paylaştıktan sonra whitelistleriniz otomatik olarak cüzdanlarınıza tanımlanmış olacak. Ardından yapmanız gereken tek şey 16 Mart yani mint gününde arkadaşlar buradaki link üzerinden sayfaya bağlanıp projenizi taban fiyattan 0.15 Ethereum'dan mint etmek olacak arkadaşlar. Evet, bugün için paylaşabileceğimiz potansiyeli yüksek, ilerleyen dönemlerde patlamaya hazır NFT projesi budur arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde de potansiyeli yüksek olan projeleri keşfettikçe tekrar yetkililerle beraber iletişime geçerek arkadaşlar burada sizler için whitelistler elde etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bizi takip etmiyorsanız arkadaşlar Twitter üzerinden ve YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın demek istiyorum. Peki sizin NFT olarak takip ettiğiniz projeler nelerdir arkadaşlar? Bu tür projeleri keşfettikçe sizler de yorumlar kısmına bırakırsanız bu projeleri açıkçası detaylı bir şekilde ekip olarak inceleyip sizlere geri bildirimde bulunmak isteriz. Buna ilaveten her varlıkta olduğu gibi burada da risk olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde oluşabilecek olan risklere karşı kendinizi korumak adına mutlaka sizlerin de kendi araştırmanızı yapmanız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim yeşil kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.